Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine AliExpress'ten gelen siparişimizi açacağız. Aynı satıcıdan sipariş verdiğim için içinde 5 tane farklı ürünler var. İsterseniz bir açalım bakalım. Şu şekilde açıyoruz. Ortalama 25 gün içinde falan geldi. İçi bayağı dolu şu an. 1 2 şöyle 3 4 5 şunlar da var 6. Şöyle içi boş atıyoruz. Şunları şöyle bir kenara alalım sırayla. Bakalım. Arkadaşlar bunlar telefon USB şarj aletlerinin erkek kısmı. Telefona giren kısmı bunlar. Bildiğiniz gibi bunlar çok çabuk bozuluyor. Telefona sürekli takıp çıkarttığımız için şuralardaki yaylar, şu demirler zamanla eskiyor. Hemen çıkabiliyor veya içindekiler nemden, tozdan filan işte bazen çalışmayabiliyor. Hatta bunun şu taktığımız yerin kablosu şurası soyulabiliyor. O kablolar soyulduğu zaman da bunu bir daha lehimleyemiyoruz, düzeltemiyoruz. Düzeltemediğimiz için de kablo boşa gitmiş oluyor. Onun için bundan aldım. 10 tane aldım. Fiyatı bayağı iyiydi. Ondan sonra nasıl bir şey olduğunu şöyle bir bakalım. Kaç tane göndermişler? Şöyle 2, 4, 6, 8. Tam 10 tane bundan var. Bundan da 20 tane olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane dış plastik. 10 tane de içi var. Bunlar 5 pinli. Şu şekilde göstereyim. Şuralarda 5 tane pin var. 3 tanesi şurada, 2 tanesi de burada. İçinde de zaten 5 tane tel var. Bu teller de telefona takılıyor. Ondan sonra bunların dişi olanları, yani bunların oturdukları yuvalarını da aldım. Onlar da gelecek. Bir de bilgisayara veya adaptörü takılan USB 2.0 sipariş ettim. Onlar da gelecek. Hem dişisi hem de erkeği gelecek. Onları da inceleyeceğiz. Şimdilik bunlar gelmiş. Bunları şöyle yerine oturtturduğumuz zaman nasıl olacak? Bakalım bir. Şunları şu şekilde dişli yapmışlar. Dişleri çok ince aslında. O kadar sağlam görünmüyor ama buraya oturduğu zaman büyük bir ihtimal bir sorun çıkmaz. Şöyle baktığımız zaman şurada yuvasını belli etmiş, takılması gereken yere. Şöyle baktığımızda şöyle şu şekilde oturuyor. Şuradan da yuvasını takıyoruz. Tabi içine kabloyu lehimledikten sonra kablonun yuvarlak kısmının boşluğunu da bırakmışlar. Şu şekilde soketlerini takıyoruz. Şu şekilde. Şöyle şuradan nasıl takılacağını göstermiş. Bir tane ok yapmışlar. Şu dişleri iyi. Sert görünüyor. Öyle yumuşak değil. Bazıları bastırdığım zaman hemen içinde kalabiliyor. İçindeki teller de bayağı çıkıntılı. Görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Şurası da kablo boşluğu. Ama kablo boşluğu bayağı büyük görünüyor. Büyük bir ihtimal buraya kablo koruyucu da takılıyordur. Ona göre ayarlamışlardır. Ama ondan sipariş vermedim. Gerekirse ondan da veririz. Şöyle genel olarak bakmak gerekirse sağlam. Yani çabucak bozulacak gibi görünmüyor. Plastik falan çabucak çıkacak gibi görünmüyor. Yani dişleri bayağı iyi tuttu şu an. Zaten çoğu şarj aletinde de var. Eskilerin şarj aletlerinde de bu tiplerden kullanılıyordu eskiden. Ama yenilerinde artık bu şekilde kullanılmıyor. Yine de iş görür, onu söyleyeyim size. Yaptığımız kendi cihazlarımızda 5 volt vermek gerekirse bunları kullanabiliriz. Başka burada hepsi aynı şekilde. Bir sorun yok. Bu dişler kargolama aşamasında kırılmamış. Gerçekten şaşırdım onlara. Bir sorun yok gibi şöyle baktığımızda. Dişlerinde bir sorun yok.
Normalde bunlar beşli olarak satılıyordu. Satıcı beşli olarak vermişti ilan olarak. Ben 5x2 olarak aldım. 2 tane sipariş verdim böyle set olarak. Yine de iyiymiş. İşimizi görür. Tabi USB'si de önemli bunun. USB yerleri de bozuluyor. Onlar da gelsin, onlara da bakacağız. Bunlarda bir sorun yok. Bunları bir kenara alalım şu şekilde. Şimdi şunlara gelelim. Bunlar da diyot. Bunlar AC akımı DC'ye çeviren veya ters polarmayı sağlayan, hatta gerektiğinde düz polarmayı da sağlayan devre elemanları. Bu elemanlardan 100 tane sipariş vermiştim. İçinde bir sürü görünüyor. Şöyle dağıttığımız zaman bunlar saymayla bitmez. Onun için saymayacağım. Eksik de olsa bir sorun olmaz. Fiyatı çünkü bayağı iyi. Buralarda tanesi 25 kuruş 15 kuruş arası. Orada ben bunun 100 tane 100 adeti 3 liraya mı öyle bir şey almıştım. Kargo parası falan da yok bu arada. Normalde böyle fiyatlarda fiyatı ucuz olduğu için birazcık kargo parası ekliyorlar. O da 1 lira 2 lira falan oluyor. Ama bunda o da ekli değildi. Bunların hepsi aynı satıcıda zaten. Bunlarda da bir sorun yok. Biren 4007 diyot. Bacaklarının uzunluğu falan normal. Şu şekilde. Üzerinde eksi olan kısmı belli eden bir çizgisi var. Bunlara özellikle tek olarak konu olarak değineceğim için şimdi fazla üstüne durmuyorum. Genel olarak hepsi eşit. Bir sorun yok şöyle. Şu şekilde. Üzerlerinde biren 4007 yazıyor. Eksi olan tarafı belli etmiş. Bunlarda da bir sorun yok. Evet, sonraki ürünümüze bakalım. Arkadaşlar bu kablonun özelliği ısıyı algılayabiliyor şu ucundaki metal sayesinde. Bunun içinde NTC dediğimiz elektronik sensör var. Bu sensörle aldığı verileri, sıcaklıkları, bilgileri şu iki uca gönderiyor kablonun üzerinden. Bunlarla da yaptığımız devrelerle okuyabiliyoruz. İsterseniz Arduino üzerinden çalıştırabilirsiniz. İsterseniz ben bunu şey için aldım. Termometrem var, dijital termometre. Kablosu bazen eriyebiliyor şuralar. Isı ölçerken falan eriyebiliyor. O yüzden bunu aldım bir tane yedek. Bunun fiyatı da 2 lira filandı. Normalde zaten normal NTC 10K'lık NTC'ler filan da 1 lira 1,5 lira bu şekilde izole edilmiş. Kablosu da var. Onun için aldım bunu. Bu da beklediğim gibi zaten benimkiyle aynı şu an. Bir farkı yok. Boyuna bakmak gerekirse şöyle 1 metrelik de bir boyu var. 1 metrede ideal bir boy zaten. Bunda da bir sorun yok. Bunu da şöyle kenara alalım. Geriye 3 tane ürün kaldı. İkisi aynı. Öncelikle şu küçük malzemeyi göstereyim. Arkadaşlar bu Arduino için aldım bunu. Bunun özelliği, jiroskop özelliği var. Telefonlarda nasıl yatay yaptığımız zaman ekran yataya dönüyor. Dik yaptığımız zaman dikeye dönüyorsa oyunlarda filan. Bunun sayesinde de yaptığımız cihazların kalibresini sağlayabileceğiz. Şurada bir tane sensör var, entegresi var, transistör, dirençler filan derken basit ama etkili bir devre görüyorsunuz. Burada 8 tane pin çıkışı var. İşte voltaj verme, tetikleyen bir sürü pin var. Bunların hepsini Arduino'ya bağladığımızda yaptığımız devrelerde bunun sayesinde bir sorun olmayacak. Bunun sayesinde kalibremizi falan bunu şekilde ayarlayabileceğiz. Yaptığımız devrelerde eğer x eksenini yatırdığımız zaman mesela şöyle yan yatırdığımız zaman şöyle konuma dönsün diyorsak bir şeyin bu şekilde dönüyor. Eğer şu şekilde yatırak diyorsak bu şekilde de dönebiliyor. Üzerinde de zaten X, Y olarak yazmış. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Küçük olarak. Eksenlerini oklarla işaret etmiş. Yanında 2 tane de pin vermiş. 2 çift. Bu pinlerle isterseniz dikey isterseniz yatay şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Arduino'ya bağlayabiliyorsunuz. İster şu şekilde. İsterseniz şu şekilde. Yapacağınız boyuta göre ayarlıyorsunuz. İsterseniz de yan yatay. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu normal beklediğim gibi zaten. Buralardakilerle aynı. Mavi renk üzerine devre montalanmış. GY 521 yazıyor. Fiyatını hatırlamıyorum bunu. Bunu da şöyle kenara koyalım.
Ben bundan 2 tane sipariş verdim. Öncelikle özelliğini söyleyeyim. Bunun özelliği USB flash bellek veya SD kartı içindeki ses dosyalarını hoparlöre çeviriyor. Şuradan gördüğünüz gibi 5 voltluk bir enerji uyguladığımız zaman, hatta şunu göstereyim. Buna takılıyor. Bunun için. Buradan USB'den 5 voltu verdiğimiz zaman bunun üzerinde şuradaki led yanıyor. Buna taktığımız SD kart veya flash bellekteki ses dosyasını sese çevirerek buradan bir hoparlör veya bir tane kulaklık çıkışı olarak kulaklığınıza bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu da denemiş olduk. Şu an bayağı iyi tutuyor. Yani taktığınız zaman öyle hemen düşmüyor. Biraz zorlanması gerekiyor çıkması için. Bu da iyi bir şey bunun için. Üzerinde bir tane pik var, entegre var. Şurada da bir tane entegre var. Gerisi dirençler. Basit bir devre ama SND olduğu için yer kaplamıyor ve ucuz da bu arada. Bunun tanesi 3,5 lira mıydı neydi? O zaman sesini de deneyeceğiz. Yani ileriki videolarda bunları teker teker inceleyeceğim için şimdilik denemiyorum. Buralarda prev demiş. VC eksi demiş. Next VC artı demiş. Repeat demiş. Modları PP mod var burada. Prev eksi next VC artı verdiği zaman işte buradan şarkılar arası geçişler yapabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman modunu değiştiriyor. Flash bellek gibi yerlerini geçiyor. Flash'tan SD karttan flash'a. Ses kısıyor. Aynı zamanda basılı tuttuğumuz zaman. Buradan işte aynı şekilde 3 tane mod özelliği var. Basılı tuttuğumuz zaman flash belleği, basılı tuttuğumuz zaman SD kart bölümüne geçiyor. Şuradan repeat tekrarlama özelliği var. Bu büyük bir ihtimal flash bellekte vardır. SD kartta olacağını sanmıyorum. Yine de deneyeceğiz, göreceğiz. Düşük güçte böyle bir ses çevirici iyi olur bence. Bunun bir de Arduino'ya özel olanlarını aldım. Arduino'dan yani SD karttan verdiğimiz sesi Arduino'da okuyoruz. Onları istersek sesli komutlarımızda falan kullanabiliyoruz. Okumalarda, sesli okumalarda falan. Onlar için de aldım. Bunun da fiyatı iyiyken dediğim gibi 2 tane alayım dedim. Devrelerde bir sorun yok. Birazcık şu arkadaki lehimlerde lehim pastasının izleri kalmış. Onlar da sorun değil. USB girişleri, SD kart girişleri falan sorunsuz. Eğilme, bükülme yok. Normal bildiğimiz klasik devre. Şurada SP speak demiş, artı eksi demiş. Hoparlör girişi yapmış oraya. Genel anlamda bakmak gerekirse iyi. Şuralarda birazcık lehimlerde fazlalıklar var ama onlar da sorun değil. Onları bilerek yapmışlardır, ikisi birbirini topraklasın diye. Şöyle belli zaten. Farkı görünüyordur. Bunda da bir sorun yok. Arkadaşlar böylelikle bu gelen ürünlerimizi de incelemiş olduk. Hiçbir sorun yok gibi şimdilik. Tabi çalıştırdığımızda devreleri göreceğiz. Diyotlar beklediğim gibi. Bunlar beklediğimden biraz daha iyi geldi. Bu bilindiği gibi, beklediğim gibi. Bunlarda daha bilmiyorum. Görünüşünde bir sorun yok gibi. Bunu da çalıştırdığımız zaman hassasiyetini göreceğiz. Algılayacak mı, algılamayacak mı? O zaman göreceğiz bu sensörde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar tanıtmaya çalıştım. İlk açıldığında nelerle karşılaştık onları göstermeye çalıştım size. Genel anlamda bir sorun yok gördüğünüz gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarıma göz atmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmından da istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz de incelememi istediğiniz şeyler varsa da söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.